Bakraçtakini de koydun mu Kasım ağa? Koydum hanım ana. Alacanın sütü kesildi kesilecek. Yemeden içmeden de kesti kendini. İneklerin de derdi olur demek ki. Derdi olmasa ot yiyen süt mü verir Kasım ağa? Ne buyurdu kadıyla zabıtan hakkında Şeyh Efendi? Bir anlattım her bir şeyi şeyhime, lakin sükût buyurdular kendileri. Şeriata boynumuz kıldan ince demedi mi? Dedi hanım ana. Devletin kadısıdır dedi. Ne derse o olur, olan olur, ölen ölür dedi. Ne anlatır ana molla gene? Ne anlatacak kızım? Kadı tekkeyi muhasara eder ana. Daha ne anlatsın? Bir merakım var, bir borcunu ödemez kızım. Senin üstüne vazife mi bu işler? Beyobası köyünden, Mahmut'tan olma, Aybüke'den doğma, katil zanlısı Minberci Hasan huzurdadır. Mezkur kişinin işlediği suçun mürûr-u zaman haricinde olduğu ve dahi zanlı Minberci Hasan'ın akil bali olduğuna şehadet ederiz. Tarafımdan şehadetle katil zanlısı Minberci Hasan'ın Delice Deresi yakınlarında Çandıroğlu İlhan'ı ve dahi Çandıroğlu Halil'i öldürdüğüne tarafımca şahitlik edilmiş olup şahitliğimde başkaca bir şahit tarafından görülmüştür. Olayda hakikati değiştirecek bir delil bulunmamaktadır. Ben kimseyi öldürmedim. Allah'ım. Huzura adalettesin. Var ise bir itirazın söyle. Yok ise mahkemeyi meşgul etme. Hakikat bu minvaldeyken bu şartlar altında dahi zanlıya sual ederiz. Var mıdır itirazın? Aldığım nefes üzerine, cihanın yaratılma sebebi peygamberimiz üzerine yemin ederim ki ben kimseyi öldürmedim. Gözümle gördüm efendi. Ben yalnız yardım etmek isterdim. O gün Sarıcalar Köyü caminin minberini yapmaktan dönmekteydim. Abdestimi alıp namaz kılmak için dere kenarına giderken birini can çekişirken gördüm. Kurtarmak için elimden geleni yaptım ama Madem can almak değil, can vermek idi niyetin. Beni görünce neden kaçtın o vakit? İzah et.
Korktum Kadı Efendi. Bir garip anam vardır. Başımı belaya sokup onu yalnız koymak istemedim. Ben kimseyi öldürmedim. Affedin. Şahidin yoktur. Delilin yoktur. Senin beyanına istinaden şek ile yakîn zail olmaz. Zira iki maktulü de senin öldürdüğün tarafımca alenen müşahede edilmiş olup senin beyanına istinaden suçsuzluğuna hüküm vermek hem adalete hem hakikate terstir. Hüküm verilmiştir. Zanlı Minberci Hasan'ın Delice Deresi yakınlarında Çandıroğlu İlhan'ı ve dahi Çandıroğlu Halil'i gasp etmek amacıyla öldürdüğü şahitler huzurunda vakidir. Bu minvalde karşı istikamette bir ispatı, delili yahut şahidi bulunmayan Minberci Hasan'ın idamına hükmedildi. Allah'ım bağışla ya Rabbi. Estağfurullah. 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 Allahu Ekber. Adalet ya Rabbi. Adalet ya Rabbi. Adalet ya Rabbi. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin. Beyobası ahalisinden Mahmutoğlu Minberci Hasan idama mahkum edildi. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin. Oğal kumandanı alınacak noyan Divriğilerini viran etmiştir.
ve tebaası kılıçtan geçirilmiştir. Kadın ne sanır kendini? Minberci Hasan adam öldürmez ağam. Sen her şeye karışma, işine bak hadi. Öyle hüküm olmaz. Kim görmüş, kim bilmiş? Yavaş gel Şahin ağa. Azmi ağa yalan mı konuşur? Moğol kadısıdır bu olsa. Hükmün infazı için gerekli hazırlıklar yapılsın. İdamlığa son arzusu sorulsun. Şeriata uygun ise kabul edilsin. Emriniz başımızına kadar. Subaşı. Hüküm kadının değil, adaletindir. Kim ki şüphe duyar, kadıya değil, mahkemeyedir kuşkusu. Haşa Kadı Hazretleri. Haşa. Söyleyin hele ağalar. Nedir derdiniz, tasanız? Ne olacak tasamız? Hem nereden bilirmiş? Hasan katildir. Doğru söylüyorsun. Nereden biliyor? Şeriatın değil, kadının kendi kararı bu. Keyfe keder kadı mı olur? Hani delilidir bu terazinin? Ağalar! Hele sükût buyurun. Burası istişare meclisidir. İsyan meclisi değildir. Şeyhim, ahiler doğru söyler. Bu hüküm temiz edilmelidir. Karınca incittiği görülmemiş. Kim demiş adam öldürmüş? Doğru. Eşkıyası, Moğol'u bozgunu yapsın, garibanlar zindanlarda idamını beklesin. Olmaz böyle adalet. Adalet değil, cinayettir bunun adı. Ağalar, iyi dersiniz de şeriatın kestiği parmak acımaz. Şeriat ne vakittir kadının iki dudağına kalmıştır şeyim. Var mı pulun, kadı kulun. Yok mu pulun, cehennemdir yolun. Yavaş gel hele keçeci. Kulağın işitir mi ağzından çıkanı? Yalansa yalan değil. Nerede bir gariban var ezilir. Nerede bir aciz var ümmüğüne çökülür. Nerede bir Türkmen obası var talan edilir. Nerede bir köylü devlet kapısında eşik öper. Yetti gari ağalar, yetti. Doğru söyle. Azmi ağa doğru konuşur. Bu medreseli sınıfı ölür de haz etmez bizim gibi ayı takımından, köylüden, kömetten. Moğol'un zulmü var imiş memlekette. Selçuklu'nun kadısı var iken Moğol'a ne hacet? Keyfe keder kadı olmaz. Doğru söyle, böyle hüküm olmaz. Böyle kadılık olmaz. Kadılık olmaz, evet. Doğru. Selçuklu'ya böyle kadı gelmedi. Tamamdır ağalar. Tamamdır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Boş lakırdının kimseye faidesi yoktur. Ki ahi ocağı da siyaset ocağı değildir. Şimdi deyin, nedir muradınız? Ne yapmamız icap eder? Var mıdır bir diyeceği olan? Vardır şeyim. Vardır. Kadı efendi hükmü vermiştir şeyhim. Hüküm başkadır, karar başka. De hele ne vermiş? İdam demiştir, kırmıştır kalemi. Minbercinin savunmasını bile dinlememiştir. Koskoca kadı. Ol der olur, öl der ölür. Şeyhim, şeriata boynumuz sıkıldan incedir. İncedir ama Kadı efendi şahidim vardır demiştir. Demiştir ama kadı da olsa şahidini göstermesi gerekmez mi? Adını dahi vermemiştir şahidin. Şahidi benim. İnfazın gerçekleşmesi için bütün hazırlıklar tamam Kadı Efendi. İdamlığa son arzusu sorulmuştur. Dünya gözüyle bir kere daha anasını görmek ister. Elbet, elbet. Gerekli mühlet verilsin. Anasını görsün. Sonra şeriat tatbik edilsin.
Selamun aleyküm Kadı Hazretleri. Aleykümselam Mesut ağa. Nedir bu telaş? İşte tüm bu mezkur sebepler ışığında hakikat, Nallıhan Kadısı Kadı Yunus tarafından verilen hükmün yanlışlığını ve iptalini şart kılmaktadır. Kim vermiştir bu fetvayı Mesut ağa? Şeyh Efendimiz vermiştir Kadı Hazretleri. Ben Selçuklu Ali'nin Nallıhan Kadısı Kadı Yunus. Sana sorarım. Bu fetvayı verenin adı namı nedir? Fetva sahibi Şeyhimiz Tapduk Emre'dir Kadı Hazretleri. Ne vakittir adaleti tesis etmek, şeriatı tatbik etmek, elif bilmez, medrese bilmez tekke şeyhlerine vazife olunmuştur Mesut ağa! Kadı efendi, Allah hakkı için kurtarın, boşayın beni bu adamdan. Canımdan bezdim. İçer sarhoş olur döver. Neye sinirlense döver. Dur, in aşağı. Gel. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Şeyhim seni bekler Kadı Efendi. Buyur.
Hoş geldin Kadı Efendi. Hoş geldin Kadı Efendi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şeyh Efendi. Sebebi ziyaretimiz malumdur. Hele bir soluklan. Dostlar meclisindesin. Bellidir dostlar meclisinde olduğumuz. O sebepten olsa gerek. Kadı olduğumu bildiğiniz halde adaletimize itiraz edersin. Haşa Kadı Efendi. İtirazımız adalete değil, verilen hükmedir. Bunlar devlet işidir Şeyh Efendi. Karışmayasınız. Hüküm başka şey, kadı başka şey, adalet başka şey olsa gerektir. Hükme itiraz nasıl adalete itiraz olur Kadı Efendi? Kadının kim olduğunu bilsem ne, bilmesem ne? Buraya tartışmaya gelmedim. Sizden naçizane ricam, hükmümün yanlış olduğuna dair ahilere verdiğiniz beyanın değiştirilmesidir. O kolaydır. Biz beyanımızı değiştirdik diye hakikat de değişecekse değiştiriveririz, olur biter. Yaranız nasıl olmuştur Kadı Efendi? Yürümeye pek alışkın değiliz belli. Derinin altına sirayet etmiş midir yara? Biz hekimiz Kadı Efendi. Sadece dışını görebiliriz. Hem dışını hem içini görmek ancak Şeyh Tapduk Emre'ye mahsustur. Sayenizde iyileşti. Kel Efendi sağ olasın. Estağfurullah Kadı Efendi. Verdiğimiz sadece merhemdir. Şifa ise Rab'dendir. Selamun aleyküm ana. Aleykümselam. Ne der ana kadı? Neden gelmiş gene? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk hanım hanım. Ana ne diye gelmiş kadı derim? Nereden bileyim kızım? O mu işim benim? Aç mısın kızım? Sağ olasın hanım ana değilim. Kızım işiniz yoksa şu ateşi harlayı verin de kazanları kaynatıverelim. Lokma yok akşama. Kesin verdiği idam hükmüyle ilgili. Çok sinirliydi görmedin mi? Yüzüne mi baktın bacım sultan? Hem neden kızsın ki Şeyh babana? Babam idam hükmüne itiraz etmiştir de ondan. Hem iş görüp hem laf etmek mümkün değil mi hanımlar? Elhamdülillah. Anlat hele Pirdaş. Kadın hediye vardı şeyhimizin huzuruna. Ne dedi Guyendecan?
İtirazını geri mi al der? Bilmem. Duymadın mı konuşurlarken? Derviş Han'ın dediklerini de mi bilmez? Anlat hele. Merakta goma biz. Ağalar. Hayrola ağalar? Kadı Yunus, Tapduk Şeyhimizin huzuruna varmış. Onu merak ederiz. Merak kişinin kendi başına gördüğü bir iş ağalar. Yunus Pirdaş'ımızın vazifesine neden engel olursunuz merakınızla? Ha? Hava ateştir. Ahali su bekler. Sokakta, eşikte. Belli ki esnafın vazifesi de kadının dedikodusunu yapmakmış. Mesut Ağa. Destursuz dalmış şeyhimizin huzuruna. Saygı desen ağzından çıkanı kulağa duymaz. Ağzını açıp tek kötü söz bile etmemiş şeyimiz yine de. Ya Ağzını açıp da seviyesizin seviyesine mi insin şeyhimiz? Bunu aklından geçirmek bile abesle iştigal. Hak erenleri çiğ bir Adem ile konuşacak değil. Erenler meclisinde oturur, konuşur. Konuşulacak bir mesele var ise. Bolulu, bu deliği mutfağa alma demedik mi biz? Edepsiz. Kesilecek bir ceza var ise o mecliste kesilir. Öyle bir kesilir ki değil kadı, Acemistan'da şah olsan başına göçer o taht. Destur. Esselamu aleyküm. aleykümselam. Ya Şafi, Tarhana kaynatmışım şeyhim. bizden midir? Afyonkarahisar'dan Şeyh Recep Efendi göndermiştir şeyhim. Elma gönderin Şeyh Efendimiz'e bahçeden. İlk kervanla gönderildi bile. Demek ders verir bize Şeyh Efendimiz bir yandan. Hediyeleşin ki muhabbetiniz artsın demiş Efendimiz. Ya Şafi. Bulgur da bizden değil midir? Bizde de vardır kilerde şeyhim ama bunu da Karaman'dan Şeyh Edebali Hazretleri göndermiştir. Elma gönderin Şeyh Efendimiz'e. Bak nasıl çoğalır, nasıl da berekettir muhabbetteki. Ne dersin Molla Kasım? Öyle mi hadis dersi verilir, böyle mi? Muhabbeti azaltmak, hadislerle de beyan olduğu üzere sünnete mani olmaktır. İyiliğin çoğalmasına mani olmak da sünnete terstir. O halde kimse hakkında kötü konuşmamak da sünnettir. Kötü konuştu diye başkasını şikayet, söylenen kötü sözlerden daha kötüdür. Bu da muhabbeti azaltır. Zinhar, sünnete mani olanlardan olmayalım. Gel bakalım, pirim.
kolaydır. Biz beyanımızı değiştirdik diye hakikat de değişecekse değiştiriveririz, olur biter. Her şey hazır Kadı Efendi. Huzuru alabiliriz. Hükmü vermedik mi Sübaşı? Daha ne diye huzur alırsın? Gasp edilen ihtiyarla şüpheliler efendim. Affet Kadı Efendi. Affet, affet. Affet oğlumu. Benim oğlum cana kıyamaz. Sen büyüksün, affet. Haşa anam, haşa. Bağışlamak Allah'a mahsustur. Burası ağlamak yeri değildir ana. Cana kıymaz benim yiğidim. Kanını hemen sineği bile öldüremez o. Affedin, affedin oğlumu, affedin. Affedin, affedin oğlumu. Benim oğlum cana kıymaz. Ana tamam hadi gidelim. Ana. Ana benim ne yetkime ne haddimedir. Bizler emir kuluyuz. Affedin oğlumu. Belli ki sizler devletli insanlarsınız. Benim oğlum garipti. Ertegün Efendi, bu adam beni gasp etti dersin ama ne bir delilin vardır ne de bir şahidin. Aha. Moru geçmemiştir daha boynumu Kadı Efendi. Bu ihtiyar bunaktır Kadı Efendi. Uydurduğunu görür. Ben o vakitte Belde bir köyündeydim. İşte çarşıda çıraklık yapan bu Gökhan da şahidimdir. Doğrudur Kadı Efendi. Daha önce ben de bir akrabamı ziyarete gittim o köye. Köyde gördüm bey abiyi. Yalan söylerler Kadı Efendi. Bu çocuk yalancı şahitlik eder. Orasına biz karar verelim Ertegün Efendi. Hüküm verilmiştir. Hacı Demiroğlu Ertegün Efendi, Kerimoğlu Yalçın Efendi'nin kendisini gasp ettiğine dair ne bir delil ne de bir şahit sunmuştur. Kerimoğlu Yalçın'ın kendisinin ve şahidinin de ifade ettiği üzere masumiyetine karar verilmiştir. Ben doğruyu konuşurum Kadı Efendi. Bu eşkıya beni gasp etti. Ağlar. Duruşma bitmiştir. Makamı boşuna meşgul etmeyin. Hasan'a, Hasan'a. Hayırdır Mesuda? Nedir bu telaşeniz? Ağlar. Bu ne demektir? Kadı Efendi başka çare bırakmamıştır Hasan'a. Şeyhimizin desturunu almışız Hasan'a. İyi dersiniz. Hoş dersiniz de ağlar. Bunu Kadı Efendi'ye nasıl izah ederiz? Nedir o izahı zor mesele Hasan'a?
Ne ister ağalar subaşı? Minberci Hasan'a verdiğiniz idam kararının temyizi için Konya'ya. Başkadıya müracaat etmek isterler Kadı Hazretleri. Demek kararımı iptal ettirmek için temyize gideceksiniz ağalar ha? Kim verdi bu emri size? Şeyhiniz mi? Hayırdır Kadı Efendi? Fakirhanemizi basmaya mı gidersin gene? Ben senden beyanını değiştirmeni istemiştim Şeyh Efendi. Ahileri teşkilatlayıp kararımı temizle göndermeni değil. Temyizle değişen hükümdür Kadı Efendi. Adalet değil. Adalet bir kutup yıldızıdır. Her şeyi etrafında dönerken o yerinde sabit durur. Benim kararım yanlış mıdır? Hatalı mıdır ki değişsin? Gözümle gördüm katili. Adalet dediğin kadının gözleri midir ki? Ya kadı kör ise? Ben senden süslü laflarla adalete perde olmanı değil, şahitliğinle adaletin tecellisi için yardım etmeni beklerdim. Ben bir katil görmedim Kadı Efendi. Ben seni şahit göstererek yalan söylerim o vakit. Estağfurullah Kadı Efendi. Seni doğrulamak için kendim yalan konuşmaktan sakınırım. Yalan konuşmaktan sakınacak kadar imanlısın da. Şahitliğini bozup adalete nasıl gölge edersin? Ben kimim ki, cismim cüssem nedir ki o koca yıldıza gölge edeyim Kadı Efendi? Buraya seninle münakaşa etmeye gelmedim Şeyh Efendi. Adaletin terazisi delil ile çalışır. Biz kanaatimizle değil, ilmimizle karar veririz. Süslü sözlerle, mantık oyunlarıyla hüküm verilseydi, mahkemelerde kadılar değil, şairler, felsefeciler hüküm verirdi. Doğru dersin. Bir kadı ilmiyle hüküm vermeli. Madem ki kitaplarda yazan ilimden konuşacağız, o vakit benim şahitliğim şer'en geçerli değildir. Niyeymiş o? Bir körün şahitliği geçersizdir şeriat hukukunda. Mahkeme kurdun, kendi namına hükümde mi verirsin? Kaynak mı istersin? Kuduri Hazretlerinin el muhtasarı ortadadır. Okuma yazma bilmezsin. Ama kitap isimlerini ezberlemek için de okuma yazma bilmeye ihtiyaç yoktur. 1. cildin 387. sayfasında vaziyeti açık seçik beyan etmiştir Hazret. İyi dersin. İyi dersin de Kuduri Hazretleri fetvasında körlerden bahseder. Körlerin şahitliğinin kabul olunmayacağından. Sen kör müsün ki? Belli ki iyi eğitim görmüşsün Kadı Efendi Karatay Medresesi'nde. O vakit mantıktan da konuşmamız icap eder. Az çoğun delilidir Kadı Efendi. Şimdi içeride 2 çuval şeker olsa ve sen bana 2 tane şeker versen, biz o 2 şekere bakarak o çok şekerin varlığına iman etmez miyiz? Tut ki benim gözlerim, şimdi ben kör müyüm büsbütün? Ama körlük var mıdır gözlerimde? Vardır. Pek az görürüm. Ya görür müyüm? Görürüm. Peki açık mıdır gözlerim büsbütün? Değildir. Azdır ama görürüm. Hem görürüm
hem görmez bir köy. Şimdi tut içindeki şüpheni 10 pareye ayır. 9 paresi suçlu, 1 paresi masum der ise o kişi masumdur. Ama 9 paresi masum, 1 paresi suçlu der ise o kişi suçludur. Hayırlı akşamlar Mehmet Efendi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Mehmet Efendi. Eyvallah. Hadi gidiyoruz. Hadi toparlanın, geç kalacağız. Sırlamadınız mı daha bayrama? Sırladık. Aman geç kalmayalım da şeyhimizin geçen sohbetine de gelemedim ben. Mesut Ağa gelsin, düşeriz yola. Geldi Mesut Ağa. Selamun aleyküm ağalar. Hadi düşelim. Daha varıp abdest tazeleyeceğim ben. Hadi bakalım o vakit. Hadi. Sen de üstünü başını değiştir. Doğru ev, hadi. Baş üstüne olsun. Affedin efendim. Burada olduğunuzu bilmez idim. Bildin işte şimdi. Yalnız bırak beni. Bir arzunuz, bir emriniz var mı efendim? Beni yalnız bırakman kafidir subaşı.